Rokart'a hoş geldiniz. Kanalımıza abone olun ve tarihi birlikte keşfedelim. Kültürel mirasımızı ve sanatımızı derinlemesine inceleyerek tarihin derinliklerine yolculuk yapın. What If serimizin 5. bölümündesiniz. Bugünkü soru şu: Kürdistan kurulsaydı kim alkışlar, kim silaha sarılırdı? Cevap sandığınızdan çok daha karmaşık ve çok daha sürpriz. Çünkü jeopolitikte dost da düşman da kalıcı değil. Sadece çıkar kalıcıdır. Beğenin, abone olun, başlayalım. هون بەشا پەنجەمین ئارێزەفیلمامە یا وات ئف تەماشە دیکن. پیرسە ئیرۆ ئەڤە، گەر کوڕستان ئاوا بیبوویە، کی دەچەپیکان بیخیستە و کی دەچەکان هێلگرتە. ژیبەر کودی ژیۆپۆلیتیکەدا نە دۆست و نە ژی دیژمین دائیمی نینین. تەنێ بەرژێوەندیە خۆ دائیمیە. وەکی ببین ئابۆنە وەرین ئەم دەست پێ بیکەین. Orta Doğu'nun o acımasız jeopolitik satranç tahtasına hoş geldiniz. Bakın, burası ulusların duygularla, sempatiyle ya da tarihi bağlarla hareket ettiği bir yer değil. Tamamen soğuk, hesaplanmış çıkarların arenası. Gelin bu haritanın derinliklerini birlikte inelim. Bugün aslında hepimizin aklından geçen o büyük ya olursa senaryosunu masaya yatırıyoruz. Diyelim ki bağımsız bir Kürdistan kuruldu. Bölgedeki güç dengeleri nasıl sarsılırdı? Kim bu yeni devleti ayakta alkışlar, kim anında sınırlarına ordularını yığardı? Cevaplar sandığınızdan çok daha karmaşık ve kesinlikle çok daha sürprizli. Aslında bu sorunun cevabını sadece teoride aramamıza gerek yok. Çünkü 2017'de bunun bir provasını çok net bir şekilde izledik. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumunu hatırlayın. Sandıktan %92.73 gibi ezici bir evet oyu çıkmıştı. İnanılmaz bir oran değil mi? Ama asıl ilginç olan kısım, içerideki bu devasa bağımsızlık arzusuna rağmen o sırada dışarıda kopan fırtınalardı. Çünkü gerçek dünya maalesef sadece oylarla değil, askeri ve ekonomik güçle yönetiliyor. Referandum 25 Eylül'de yapıldı değil mi? Sadece birkaç hafta sonra 15 Ekim'de komşular tüm bölgesel sınırları ve hava sahasını kapattı. Hemen ertesi gün 16 Ekim'de Irak güçleri Kürt ekonomisinin kalbi sayılan Kerkük petrol sahalarını geri aldı. Bir anda Kürt yönetimi topraklarının ve gelirlerinin %40'ını kaybetti. Yani bu tablo bize şunu gösteriyor. Bölgesel güçler, çıkarlarına ters düşen demokratik bir hamleyi anında ve acımasızca ezebiliyor. 1. Bölüm. Kırmızı taşlar, yani kesin karşıtlar. Karşımızda Türkiye, İran, Irak ve Suriye var. Şimdi bu 4 ülkenin jeopolitik itirazlarına bir bakalım çünkü tablo aslında çok net. Türkiye için ana mesele belli, PKK kaynaklı güvenlik kaygıları. İran, olası bir Kürt otonomisine doğrudan rejiminin çöküşünü tetikleyecek bir azınlık isyanı olarak okuyor. Irak cephesine bakarsak, adamlar toprak bütünlüğünü ve tabii ki Kerkük petrollerini kaybetmekten korkuyor. Suriye ise tarım havzası olan toprakları ve hidrokarbon kaynaklarının %80'ini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Uzun lafın kısası, hiçbirinin sınırlarında bağımsız bir Kürdistan'a tahammülü yok. Özellikle Irak'ın stratejisine biraz daha yakından bakmamız lazım. Bağdat, Kürt otonomisini adeta boğmak için çift kollu bir kıskaç kullanıyor diyebiliriz. Bir yanda askeri müdahale var, Kerkük'ün günde 500 bin varil üreten petrol sahaları zorla geri alındı. Diğer yanda ise ekonomik bir hukuk savaşı yürütülüyor. Mesela Federal Yüksek Mahkeme 2022'de Kürt yönetiminin yabancı şirketlerle yaptığı tüm bağımsız petrol sözleşmelerini bir çırpıda yasa dışı ilan etti. Amaç çok açık, bağımsızlığın ekonomik can damarlarını tamamen kesmek. 40 bin. 1984'ten bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı bu. Bu rakam, Türkiye'nin birinci jeopolitik hesabını anlamamız için hayati önem taşıyor. Ankara, sınırlarının hemen ötesindeki silahlı Kürt gruplarını en büyük iç ve bölgesel güvenlik tehdidi olarak kodluyor. Zaten Türkiye'nin, Irak ve Suriye'nin kuzeyine kurduğu askeri üs ağının ve ard ardına düzenlediği operasyonların temelinde de tam olarak bu beka kaygısı yatıyor. Tabii İran ve Suriye için de durum tamamen varoluşsal. İran, Kürt gruplarının oluşturduğu koalisyonu içeriden parçalamak için sürekli taktiksel saldırılar düzenliyor. Neden mi? Çünkü bunu doğrudan merkez rejimine bir tehdit olarak algılıyor. Suriye'nin tavrı da aslında hiç yeni değil. Düşünün, Şam yönetimi daha 1961 yılında 300 bin Kürdü vatandaşlıktan çıkararak devletsiz bırakmıştı. Bugün de Kuzey ve Doğu Suriye'deki yani Rojava'daki özerkliğin koşulsuz şartsız teslim edilmesini masaya dayatıyorlar. 2. Bölüm.
Altın taşlar, yani stratejik müttefikler. Burada karşımıza biraz daha şaşırtıcı aktörler çıkıyor. İsrail ve Körfez, özellikle de Katar. İsrail, Kürt halkının kendi devletini kurma yönündeki meşru çabalarını desteklemektedir. 2017 Eylül'ünde dönemin İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kurduğu bu cümle aslında bize çok şey anlatıyor. Zaten İsrail, 2017 referandumunu Orta Doğu'da açıkça destekleyen tek bölgesel güçtü. Peki ama neden? Neden böyle bir riske girdiler? Bu sorunun cevabı doğrudan İsrail'in çevre doktrininde yatıyor. Ta 1931'de Reuven Shiloh ile başlayan istihbarat temaslarından beri İsrail bölgede Arap olmayan aktörlerle sürekli müttefiklik arayışında. Orta Doğu'da izole edilmiş iki azınlık olarak aralarında ortak bir tarihsel empati var. Dahası hatırlayın, İsrail 2015'teki derin ekonomik krizde doğrudan Kürt petrolü satın alarak adeta can suyu olmuştu. Ama işin asıl stratejik nedeni şu: İsrail için Kürt özerkliği, Şii-İran'ın bölgedeki nüfuzuna karşı bulunmaz bir jeopolitik denge unsuru. Katar cephesi ise oyunu çok daha sessiz ama derinden oynuyor. Mesela Erbil'de açtıkları konsolosluk, Bağdat'taki siyasi istikrarsızlığı ve kaosu aşmak için çok akıllıca bir stratejik adımdı. Dünyanın en büyük ikinci LNG ihracatçısı olan Katar'ın asıl planı, Kürt gaz rezervlerini kendi küresel lojistik ağına entegre edebilmek. Aynı zamanda tarımsal ticareti genişletiyorlar ve Türkiye ve Irak'taki Sünni siyasi bloklarla aynı çizgide duruyorlar. Yani bölgesel nüfuzlarını arttırmak için Kürt yönetimi onlar için adeta biçilmiş kaftan. Toparlamak gerekirse, buradaki asıl can alıcı nokta şu: ne İsrail'in ne de Katar'ın desteği kesinlikle bir hayır kurumu bağışı değil. Bu, düşmanımın düşmanı dostumdur ilkesinin ders kitaplarına girecek kadar kusursuz bir uygulaması. Her iki aktör de olası bir Kürdistan'ı bölgedeki ortak rakiplerine, özellikle de İran'ı zayıflatacak kullanışlı bir araç, stratejik bir müttefik olarak hesaplıyor. 3. Bölüm. Gri taşlar, güvenilmez güçler, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Bakın, burada gerçekten çok trajik bir tarihsel döngü yatıyor. Süper güçlerin o bitmek bilmeyen terk etme döngüsü. 1991'de Batı'nın uçuşa yasak bölge ilanı Kürtleri korumuştu. Bunu biliyoruz. 2014'e geldik. IŞİD'e karşı ABD Kürtleri silahlandırdı, sahada en yakın müttefiki yaptı. Ama 2017'deki bağımsızlık referandumuna gelindiğinde ne oldu? ABD net bir şekilde karşı çıktı. Ve 2019, ABD Suriye sınırından aniden çekilerek Türkiye'nin askeri operasyonuna kelimenin tam anlamıyla yeşil ışık yaktı. Geçici stratejik ortaklıklar. Bu ifadeyi ben uydurmuyorum. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kürt güçleriyle olan ilişkisini kendi içlerinde tanımlama şekli bu. Washington için denklem çok net arkadaşlar. Orta Doğu'da Türkiye gibi devasa bir NATO müttefikine tatmin edip Batı yörüngesinde tutmak her zaman ama her zaman Kürtlerin devletleşme hayallerinden çok daha ağır basacaktır. Rusya'nın sahada kurduğu oyun ise tam bir fırsatçılık örneği. Moskova, sahadaki Kürt güçlerini çoğunlukla sadece Şam yönetimiyle pazarlık yapmaya zorlamak için bir manivela, bir baskı aracı olarak kullanıyor. Düşünün, 2020'de Rojava'ya giden Birleşmiş Milletler sınır ötesi insani yardımlarını acımasızca veto ettiler. Ya da sırf Ankara'yı NATO'dan biraz daha uzaklaştırabilmek için Afrin'deki askeri operasyonlara göz yumdular. Hepsi bu taktiksel kullanımın çok net kanıtları. Kısacası, uluslararası toplumun duruşundaki o duz gibi, acımasız gerçeklik şu: güvenilir dost diye bir şey yok, sadece ve sadece geçici çıkarlar var. Sizin de anlayacağınız üzere hiçbir yabancı güç, bağımsız bir Kürt devleti inşa etmek için kendi askerinin kanını dökmeyecek veya kendi hayati jeopolitik ittifaklarını feda etmeyecektir. İşin doğası bu. 4. Bölüm. Asıl gerçek ve tarihin dersi. İç bölünme. İşin belki de en can alıcı noktası burası. Kürt hareketlerinin kendi içinde muazzam derinlikte jeopolitik fay hatları var. Irak'ta KDP ve KYB arasındaki rekabet, 90'ların o kanlı iç savaşından bugünün bölünmüş idarelerine kadar uzanıyor. Suriye ve Irak hattına bakıyorsunuz, YPG ile KDP arasında çok derin bir ideolojik ve siyasi çatışma var. İran'da ise PJAK'la KDP'yi arasındaki o parçalanmış muhalefet yapısı dikkat çekiyor. İşte bu iç çatlaklar, Kürtlerin bölgesel pazarlık gücünü ne yazık ki tamamen sıfırlıyor.
Ve tahmin edebileceğiniz gibi rakipler bu iç siyasi çatlakları adeta cerrahi bir neşter gibi kullanıyorlar. Bağdat, Erbil'i zayıflatmak için gidiyor Süleymaniye'ye doğrudan ayrı bütçe anlaşmaları teklif ediyor, ayrılığı resmen finanse ediyor. İran, PJK'yı hedef almaktan özellikle kaçınıp doğrudan diğer grupları vurarak o Kürt koalisyonu içine derin ihanet şüpheleri ekiyor. Türkiye bir yandan KDP ile çok güçlü ekonomik ortaklıklar kurarken diğer yandan PKK'yı hedef alıyor. Yani o bildiğimiz meşhur parçala ve yönet taktiği tam olarak içeriden saat gibi işliyor. 5. Bölüm. Gerçek güç. Stratejik çözüm, Kürt birliği. Ortada sürekli tekerrür eden tarihsel bir tuzak var. Birinci adım, büyük güçlere güven. Tıpkı 1920 Sevde veya 1946 Mahabat Cumhuriyeti'nde olduğu gibi. İkinci adım, bu büyük güçlerin savaşlarında sahada en önde savaş. Mesela 2014'te IŞİD'e karşı verilen o destansı mücadeleyi düşünün. Üçüncü adım, işler bitince pazarlık masasında anında terk edil ve koca bir sessizlikle baş başa kal. Aynen 2017 referandumunda olduğu gibi. Ve nihayet dördüncü adım, tek gerçek savunmanın ve gücün dışarıda değil içerideki birlik olduğunu acı bir şekilde fark et. Şunu çok net söylemek lazım. 4 parçada 40 milyon insan. Bakur, Başur, Rojilat, Rojava. İster İsrail sizi desteklesin, ister Körfez arkanızda dursun, ister Amerika yanınızda görünsün, ister Rusya sizi bir koz olarak kullansın, bugün yaptığımız bu derin jeopolitik analizin tek bir kesin sonucu var. Hiçbir dış güç bir devleti kurup altın tepside size hediye etmez. Milyonlarca nüfusa, engin doğal kaynaklara sahip olsanız bile dış destek her zaman pamuk ipliğine bağlıdır. Gerçek güç dışarıdaki o sözde dostlarda değil, içerideki parçaların tek yürek olabilmesindedir. Çünkü birlik olmadan, inanın bana, dostun kim olduğu da fark etmez. Peki tarihin bu kadar acımasız dersleri ortadayken, sizce geleceğin haritası dışarıdaki güçler tarafından mı çizilecek yoksa içeriden mi? Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, hoşça kalın. Jeopolitikte saf olmayın. Kürdistan'ın geleceği başkalarının dostluğuna değil, kendi birliğine bağlı. Dağlardan başka dostunuz yoktur. Dağlar hiç ihanet etmedi. Görüşmek üzere. دی ژئوپۆلیتیکە دەساف نەبێ. پێشەڕۆژە کوردستانە نەبی دۆستانیە ئیندین بەگیرێدایە لە بیەکیتیا و بیخۆ بەگیرێدایە. ژیبلی چیان تو دۆستنتەنینین، چیان تو جاری خیانەت لیتی نەکرینە. خاتیرەوە.